Whiteout Survival'a yeni gelen Çocukluk Anısı Festivali göründüğü kadar masum mu yoksa kaynaklarınızı sömürecek bir tuzak mı? Çoğu oyuncunun bu etkinlikte yaptığı kritik hataları bugün düzeltelim. Paketlere saldırmadan önce bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü mitrileri almanın çok daha mantıklı bir yolunu konuşacağız. Konuya başlamadan önce ballarım ufak bir duyurum var. Kanalımızda artık katıl butonlarımız aktif. Abone olmak dışında kanalımızın büyümesine yani bana destek vermek isterseniz Katıl ailesine 25 lira vererek destek olabilirsiniz. Sizler de katılabilirsiniz. Tabii ki de abone olup videoyu beğenmeniz de yeter böyle destek olmak istemiyorsanız. Yine de bugüne kadar verdiğiniz tüm destekler, emekler için çok teşekkür ederim. Hazırsanız videonun detaylarına dalalım. Şimdi çoğunlukla geçen sene de böyle bir etkinlik gelmiş ama Kingshot'ta da gördüğümüz etkinliğin temeline dalalım. Bu etkinlikte buz teması penguenlerle süsleyen bir misket oyunu önümüze koymuşlar. İşte penguen zıplaması adında bir ekran önümüzde bizi karşılıyor. Kısaca mantığı şu. 3 penguenden birini seçip buz kurelerine misket bırakıyoruz. Kure engellere yani misket engellere çarpa çarpa iniyor. Sağ ya da sol taraftaki ödülleri topluyorsunuz. Ben genelde ortadan atmayı tercih ediyorum. Çünkü daha fazla ortadakilere vurabiliyor. Eğer bu hedeflere birden fazla vurursak da dediğim gibi ödülleri alabiliyoruz. Ama gün sonunda unutmayın bu bir RNG misket oyununda yani ya da o kureleri attığınızda doğru şeyin çıkıp çıkmayacağı ya da şansınıza puanın gelip gelmeyeceği tamamen oyunun algoritmasının insafında kalıyoruz. Peki gelelim o soruya. Bu oyun düşük ya da hiç yatırım yapmayan oyuncular için mi yoksa yüksek harcama yapanlar için mi? Ben geldim oyla sana hemen özet. Bakın gerçekten inanılmaz masraf. Buz küresi almak istediğinizde 50 liralık paketten sadece 3 tane çıkıyor. Yanında öyle dişe dokunur ekstra bir şey yok. Paketler 150-200 falan diye giderek katlanarak artıyor. Burada asıl odaklanmamız gereken şey küre attıkça biriken penguen jetonları. Bakın kritik nokta şu. Görevleri günlük olarak yenileniyor. Eğer oyuna para yatıran ya da orta veya yüksek bütçeli bir oyuncuysanız günlük görevler bittikten sonra durun. Küre atmaya devam etmeyin. İkinci güne geçmesini, görevlerin sıfırlanmasını bekleyin. Şurada gördüğünüz görevlerin özellikle yenilendiğinde ekstra penguen paralarını cebinize koymuş oluyorsunuz. Yani harcama yapacaksanız bile görevler bittiğinde beklemeyi ve etkinliğin süresi boyunca yayarak harcamalarınızı yapmayı unutmayın. Şu oyuncu genellikle burada küçük hatalar yapıyor. Tek günde tüm her şeyi tüketip bedava jetonları kaçırabiliyor. O yüzden bu küçük uyarımızı da yapmış olalım. İkinci kısımda da buz bombası çılgınlığı var. Günlük görevleri kesinlikle atlamadan her gün yapın. Buradan bedava sihir puanı toplayacağız. Eğer hesabınıza ciddi yatırımlar yapıyorsanız yani 5-6 bin ya da 10-15 bin öyle sürekli haftalık paketleri alıyorum diyorsanız 1000 liralık büyük paketi de almayı düşünebilirsin. 250 lira ve 1000 liralık paketler burada ortalama olarak içindeki ödüllerle maliyetini karşılıyor. 250 olanı zaten kesin olarak almak istiyoruz ki çerçevemiz var. Bu yüzden istiyoruz. Ekstra 45 buz küresi de veriyor ama düşük yatırımlıysanız bu paketlere dediğim gibi dokunmaya da bilirsiniz. Yine de etkinliği oynamak için almanızı tavsiye ederim. Gelelim parti uzmanı kısmına. Bu bizim meşhur 7 günlük 100 mitik etkinliğimiz. Biliyorsunuz ki genellikle isim kartı alıyoruz burada. İşte birinci sıraya oynamayı düşünüyorsanız eyaletinizin durumunu ne kadar harcayacaklarını iyi analiz etmeniz lazım. Eğer ölü, sakin veya çok yüksek yatırımlı oyuncuların, balinaların olmadığı bir eyaletteyseniz birincilik için şansınızı deneyin. 100 mitik parçasını almak ve isim kartını almak gerçekten işinize yarayacak. Ama çok kalabalık ve çok fazla harcama yapan bir eyaletteyseniz burada harcamak sizin için mantıklı olmayacaktır. Bu yüzden çoğunlukla ölü eyaletlerin avantajını neden ölü eyaletlere gitmelisiniz gibi şeyleri söylüyoruz. Bu tarz etkinlikleri farmlayabilmek ve onları sürekli toplayabilmek için. Elinizdeki kaynakları aylardır beklediğimiz o vurmalı etkinlikler için saklayın. Yani vurmalı etkinlik dediğimiz daha da büyük etkinliklerde kullanabilirsiniz eğer alamıyorsanız. Yani diyeceksiniz ki evet çok uzun zamandır bekliyoruz. En son neredeyse yeni yılın başında galiba vurmalı etkinlik tarzı etkinlik gelmişti. Ha, siz ne zaman gelecek diyorsanız da yine o tarz etkinlikleri bekleyebilirsiniz. Yine de misketin ben kötü bir etkinlik olduğunu düşünmüyorum. Harcama yapacaksanız da yine isim kartı almak için kullanabilirsin. Bu etkinliğin geldiğindeki en iyi ve en güzel yanlarından biri diğer bazı etkinliklerle aynı döneme denk gelmesi. İşte ittifak
ittifak hesaplaşması olabilir, subay projesi olabilir, koyu olabilir, silahlanma olabilir. Bunların tarihlerini ve günlerini kontrol edin. Çünkü bir ödülü bir kere almak varken 2 katı ödül alıp harcamak çok fazla işimize yarayacak. Özellikle koyu ile birlikte ödül alabileceğiniz harcamalar yaparsanız hem koyuda sıralama yapıp hem subayda sıralama yapıp hem bu etkinlikte sıralama yapıp ödüller alırsanız daha fazla kâr elde ederiz. Biz birikimlerimizi ne için yapıyorduk? Ödüller almak için. Bir sayede bir etkinlikte harcamış gibi gözükseniz de 3 etkinlikten ödül alacaksınız. Buna göre denk getirip harcamalarınızı planlamanız sizin için çok iyi olacaktır. Bir görevi yaparken aynı anda dediğim gibi 2 ya da 3 farklı etkinliğin çubuğunu doldurmaya çalışın. Ve burada doğru yaparsanız tek bir harcamayla 3 tane ödül alacağız. En azından bu etkinlikte ilk 25'e girip kalıcı olarak isim kartı veren, yani %1,5 birlik ödülcülüğü veren o kartı alın. Ama sizi zorlayacaksa sadece bu ufak buff'ı almak için yine kaynaklarınızı tüketmenizi tavsiye et. Gelelim biriktirdiğimiz jetonları harcayacağımız Penguen mağazasına. Burada çocukluk festivali olduğu için balinalar için 45.000 jetona garip bir yavru dinozor şehir görünümü var. Biraz ilginç. Yani sevenleri olabilir. Sevimli gözüküyor yine de. Onu alabilir ama bunlar tabii ki de balinaların alacağı şeyler diyebiliriz. Güzel gözükse de her güzel şeyin sonundan biz mağazadan ne alacağımızı konuşmaya başlayalım. Kesinlikle mitrilleri almamız gerekiyor. Bizim oradaki 30 mitrile hepimizin ihtiyacı var. Etkinliği oynadıkça ne kadar elde edebiliriz bilmiyorum ama 30 mitrilin tamamını çekmeye çalışırsak bizim için iyi olacaktır. Bütün mitril stoğunu erittikten sonra şimdi ne alalım? Düşük yatırımlı ve yeni bir oyuncuysak. Tasarım planı, tılsım tasarımı alabilirsiniz. Yani daha fazla jeton alırım ve daha fazla paket alırım, bir şeyler yaparım diyorsanız yine ihtiyacınıza yönelik olaraktan burada yapabileceğiniz şeyler ateş kristallerini isterseniz çekebilirsiniz ya da şef donanım sandıklarını çekebilirsiniz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ayrıca burada günlük gördüğünüz 50 jetona verdiği uğurlu kahraman donanım sandığı da donanımlarınıza XP basmak için ya da sandık çıkarmak için alabilirsiniz. Özetlemek gerekirse mitril ihtiyacınız varsa bu etkinlik güzel bir fırsat. Ki uzun zamandır etkinlik bekliyorduk. İşimize yarayabilir. Şans faktörünün düşük olduğu çok yüksek şansa dayalı bir etkinlik değil. Misketler biraz daha bol ödül verebiliyor. Bir de yarın gece kazma etkinliği tarzında bir etkinlik daha gelecek bununla beraber. O etkinlikte de yine paketlerle alıp bölümleri geçerek bazı ödüller alabileceğiz. Onun videosunu da yarın akşam çekmiş oluruz. Bugün bu etkinlik hakkında söyleyeceklerimiz bu şekilde. Ekstra söyleyecek zaten çok da bir şey yok. Siz yeni gelen etkinliği nasıl buldunuz? Neler düşünüyorsunuz? Şimdi her şeyi öğrendiğinize göre şimdilik benden bu kadar. Eğer video işinize yarandıysa ve beğendiyseniz fikirlerinizi yorumlarda paylaşın. Ayrıca dilersen bu videoyu eyaletinde paylaşabilirsin. Böylece bana destek olabilirsin. Kanala abone değilsen bir aboneliğini alırım balım. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Unutmadan şunu da söylemek istiyorum. Bu akşam yine canlı yayın açmıştık. Ben ara ara tekrardan canlı yayınlar açacağım ama bunların çoğunda Whiteout Survival oynamıyorum. Artık çünkü çok durağan bir noktaya geldi Whiteout Survival oynamak. Sadece ekrana bakmak istemiyorum. Hem sohbet etmek hem de farklı şeyler oynamak istiyorum. Eğer yorumlarda bana oynayabileceğimiz farklı mobil oyun önerilerin varsa bunları da ekleyebilirsin. Sona biraz ekleme gibi oldu ama bu önerileri de istiyorum. Şimdi tekrardan sizleri seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere diyeceğim ve videoyu kapatacağım ama sen hala videoyu beğenmedin ve kanala abone olmadın. Hadi artık şu 3000 barını da aşalım. Neredeyse 2100'lere geldik tekrardan. Bayağı hızlı ilerliyoruz. Yani destekleriniz için çok çok teşekkür ederim.